Öncelikle klasik teolojide geçen temel tanrısal sıfatların üzerinden kısaca geçelim. Ekranda bu sıfatların literatürde geçen Latince orijinal isimlerini, İngilizce ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Dileyen dinleyicilerimiz yayını durdurarak listeyi detaylıca inceleyebilirler. Kısaca Türkçe karşılıkları ile literatürdeki tanrı sıfatları şöyle: her şeye kadirlik, her şeyi bilme, her yerde hazır ve nazır olma, ezeli ve ebedi olma, değişmezlik, acı çekmezlik ve etkilenmezlik, sonsuzluk, basitlik, buradaki basitlik teklik anlamında, Tanrı'nın kompleks bir yapıda olmayışı, birlik içerisinde olması. Bu Latince çevirisinden böyle geliyor ama tabii ki anlamamız gerekiyor. Mükemmellik, iyilik, gerçeklik yani hakikat, adalet, merhamet, lütuf, kutsallık, hikmet ve özgürlük. Tanrı'nın ne olduğunu anlamak için elbette başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere dini metinlere başvuracağız. Ama öncelikle Tanrı kavramını doğrudan eleştiren pozitif ateizm argümanları üzerinden düşünmeye başlamak istiyoruz. Biz de hem kendi düşüncelerimiz hem de literatür eşliğinde bu argümanlara yönelik yanıt ve eleştirilerimizi sunacağız. Şimdi arkadaşımla birlikte öncelikle çelişki argümanına, bu listeden çelişki argümanıyla başlayalım. Çelişki argümanı temel olarak Tanrı kavramının içerisine bazı ateizm perspektifinden bazı çelişkisel durumların Tanrı bünyesinde, Tanrı'nın sıfatı kapsamında var olup olamayacağı üzerinden gidiyor. Temel olarak biz diyoruz ki hiçbir çelişkinin var olamayacağını mantık yasaları gereği zaten biliriz. Çelişik varlıkları kendi zihnimizde tanımlayabiliriz fakat gerçekte var olmadıklarını da biliriz. Yani örnek olarak çok klasik, bu literatürde de geçen bir örnek olarak üçgen şeklinde bir daire yoktur ve var olamaz. Yani geometrik olarak bunu herkes sezgisel olarak bile bilebilir. Dolayısıyla tanımında çelişkiler, paradokslar içeren bir varlığın gerçekte var olmadığını evrensel bir negatif olarak sunulabilir ve kanıtlanmış olur diyoruz. Böyle bir evrensel negatifi kanıtlamak için tek gereken şey ise bahsedilen varlığın anlamsız veya çelişkili olduğunu ortaya koymak. Şimdi burası çok önemli. Bir evrensel negatifin kanıtlanmasının diğer yolu ise bu negatife karşı çıkan, onunla uyumsuz bir pozitif bulmak. Örneğin Antik Yunan'da phlogiston adı verilen, eskiden yanmadan sorumlu olduğu düşünülen bir madde olduğu düşünülüyor. Ama sonradan tabii ki insanlık olarak öğreniyoruz ki yanma kimyasal maddelerin oksijenle tepkimeleri sonucu ortaya çıkıyor. Bu sayede de phlogiston diye bir şeyin olmadığı, böyle bir madde olmadığı da kanıtlanmış oluyor. Ama aslında bilimsel yöntem sadece evrensel negatifleri kabul ediyor. Bilimde bir şeyi sadece yanlışlayabiliyoruz. Bilimin mekanizması bu şekilde ve tümüyle doğrulayamıyoruz. Bir şeyin doğruluğu çok miktarda yanlışlama çabasına rağmen yanlışlanamaması sonucunda anlaşılıyor. Yani teorinin gözlemle uyuşmaması sonrasında. Dolayısıyla aslında hiçbir teori gerçek anlamda yasalaşmadığı sürece her zaman için saldırıya açık. Çünkü tarihin hangi noktasında gözlemle o teorinin uyuşmayacağı her zaman için bir soru işareti. Dolayısıyla teorinin gözlemle uyuşmaması, gözlemlenen yani sınanan teorinin terk edilmesi için de yeterli oluyor. Şimdi buraya kadar geldik. Gelelim buradan Tanrı konusuna. Çelişki argümanının güçlü yanı şu şekilde: tanımında mantıksal çelişki barındıran bir varlığın imkansız olduğu doğru. Fakat bu doğru tespit teizmin hedef aldığı Tanrı kavramına uygulanırken bir başka mantıksal hatalar da beraberinde getiriyor olabilir. Birinci sırada şu söyleniyor: çelişki varsa imkansızdır. Doğrudur. Peki Tanrı kavramında zorunlu bir çelişki var mı? Soru bu. Teizmin klasik felsefi Tanrı tasavvuru şu şekilde: zorunlu, ezeli ebedi, maddi olmayan, bilge ve iyi,
kudreti sınırsız, mantıksal olarak mümkün olan her şeyi yapabilen ilk gerçeklik. İlk gerçeklik. Tanrı tanımı altını çiziyoruz. Şimdi buna göre bu tanımın stratejik noktası ne? Omnipotens, yani Latince'deki listemizde de gördünüz onu. Omnipotens de her şeye kadir olmak. Mutlak bir kudret. Burada da pozitif ateizm argümanında çok klasik literatüre geçmiş şu soru geliyor. Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi? Ben tam bu noktada sözü arkadaşıma veriyorum. Tabii ki düşünmeye devam edeceğiz. Söz sende abi. Merhaba değerli dinleyiciler. Merhaba abi. Bu bölümde senin de bahsettiğin gibi çelişki üzerinden bir tanrıya veya tanrının sıfatlarına reddiye oluşturarak bir argümantasyon geliştirmiş ateistler. Şimdi burada tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi sorusu var. Burada mantıksal olarak imkansız bir iş olduğu ortada. Yani yapılacak işler Tanrı'nın yapacağı işler kapsamında ve Tanrı tanımıyla uyuşan şeyleri kategorik olarak ayırmak lazım. Yani şuna şöyle denilebilir. Zaten Tanrı tanımında kaldıramayacağı veya yapamayacağı bir şeyi ortaya koyamaz. Zaten bu tanım gereği böyle oluyor. Tanrı çünkü mutlak kadir olduğu için buna muhal yani. Mantıksal imkansızlığa yer vermeden, mantıksal imkansızlıklar zaten yok ve çelişkili, kendi içerisinde çelişkili olduğu için Tanrı da bunu gerçekleştirebilir mi gibi bir soru sormak zaten kendi içerisinde çelişen bir durum. O yüzden hani klasik teizmde yine bizim bahsettiğimiz gibi kudret kavramı var. Bu mantıksal olarak mümkün olanı gerçekleştirme yetisi zaten kendi içerisinde tanım gereği böyle olduğu için burada şeyden kurtuluyor. Bu çelişkili bir argümantasyon önermesinden kurtuluyor. Mesela kare çember yaratmak örneği de verilebilir veya kare üçgen yaratmak. Mesela bunlar çünkü neden mantıksız? Aynı anda ikisi bir arada olamaz, değil mi? Aynı yerde bulunamaz, aynı şekilde olması, gerçekleşmesi imkansız. Tanrı da zaten bunu bildiği için kendi özünde bu şekilde böyle bir şey yaratmaz zaten. Ve yaratamayacağı gibi bir soru sormak, yani bu şekilde bunu Tanrı'dan yaratmasını beklemek zaten mantıksız ve saçma. Çünkü omnipotent, her şeye kadir bir varlık, kaldıramayacağı taş gibi tarifler çelişkili tanımlar oluyor kendi içerisinde. Ve yapılacak bir şeye de tarif etmiyor. Zaten bu yapılacak bir eylem de değil. Dolayısıyla bir şeye işaret etmiyor, bir şeyi tanımlamıyor. O yüzden Tanrı'ya ait değil yani bu paradoks. Dilin sınırlılıklarına ilişkin bence bir kavramsal olarak dilin sınırlarına ve bizim düşüncemizin sınırlarına ilişkin getirdiğimiz sınırlılıklar ve çelişkiler yüzünden bu gerçekleşiyor. Yani bizim bu şeyi düşünmemiz aslında mantıksız. Sana katılıyorum abi. Evet. Ve yani aslında çok basit bir şekilde pozitif ateizm argümanına şu şekilde de yanıt verebiliriz. Sen de çok güzel açıkladın. Orada Tanrı kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi cümlesinde Tanrı kelimesini lafız olarak her şeyi yapabilen varlık, yapabilen kelimesinin altını çiziyoruz burada. Her şeyi yapabilen varlık yapamayacağı bir şeyi yapabilir mi diyelim ona. Şimdi kaldıramayacağı taş böyle herhangi bir şey. Yine cümleyi bile bitiremeyiz burada. Cümleyi bile bitiremeyiz. Çünkü yapabilmek, yani ebilmek veya İngilizcesi yani ability diyelim, yani bir şeyi yapabilmek, ebilmek şeyine arkasından yapamamak, yani ebilmeğinin tam negatifi arkasından geliyor. Yani 1 eşittir 0 olabilir mi mantıksızlığında bu aslında. Her şeyi yapabilmek eşittir yapamamak olabilir mi? Yani daha gramatik olarak, dil bilgisel olarak bile cümle bitirilemiyor yani. Mesela şöyle bir şey, şu 1 eşittir 0 olabilir mi durumunda mesela süperpozisyon gibi bir durum oluşursa, hani kuantum fiziğinde var ya mesela aynı anda mesela dalga parçacık şeyi, o da aslında bizim teorinin tam olmamasından kaynaklı bir durumda söz konusu burada. Yani mesela şöyle bir şey var, biz bunu tanımlayamıyoruz. Yine zaten mesela elektron veya atomları veya atom altı parçacıkların durumunu tanımlayamamızdan gelen yine dilsel olarak ifade etmemiz sınırlı olduğu için mesela aynı anda diyelim parçacık ve dalga ikiliği var ya kuantum fiziğinde. Hani gözlemlenmeyene kadar
işte bunlar dalga, gözlemlenince işte parçacığa çöküyor. Hani bu kendi sanki parçacığın kendi içerisinde ikili bir doğası varmış gibi tahayyül edilebilir. Fakat bu öyle değil çünkü aynı anda hem parçacık hem dalga gibi bir durum söz konusu değil. Yani o aslında bizim ölçme eylemimiz sonucu belirlenen ve değişen durumları zamansal sıralamada değişen şeyler olduğu için bu bile yani şey kalıyor. Yani hani böyle bir şey fizikte de hani fizikteki böyle gündelik hayatımızda veya gözlemlerimizde çelişen mesela mantıkla illa rasyonel olması şart değil. Hani şöyle bir durum var. Doğayı biz gözlemliyoruz. Doğanın illa rasyonel davranması şart değil. Zaten bunu bizim klasik fizik anlayışımızın dışına çıktığı için kuantum fiziğinde gözlemliyoruz rasyonel olmayan durumları. Bir sürü durum var mesela süperpozisyondur. İşte ondan sonra dolanıklıktır veya işte dalga parçacık ikilimidir falan. Bunlar aslında yine bizim teorimizin yetersizliği ve sınırlılığımızdan kaynaklanıyor yani. Onu da belirtmek istedim. Devam edebiliriz. Evet abi. Şimdi bir sonraki konumuz da şu. Her şeyi bilmek ile özgür irade çelişir mi? Yine çelişki argümanının bir başka sorusu. Bu konuda da modeller var. Ne söylemek istersin abi? Evet, buradaki durumda da şimdi modeller var dedin. Doğru. Yani örneğin mesela ilk model zaman dışı bilgiyi alabiliriz. Mesela Tanrı tüm zamanları tek bir şimdi gibi bilir. Ve bu bilmenin durumuyla ilişkili ne olabilir tartışabiliriz. Hani her şeyi bilmekten kastımız aslında düşünülebilir veya olabilecek mümkün olan her şeyi, mümkün olabilen burada altını çizmek lazım. Her şeyi bilmekle örtüşüyor ve bunu da zamansızmış gibi, zamansız bir bilme gibi düşünebiliriz. Neden sonuç zincirine bağlı şekilde bir bilmek değil bu. Yani nedenlere tabi olarak biz şu anda mesela analiz ediyoruz, düşünüyoruz. Düşünmek zaten başlı başına iteratif bir proses yani beyinde gerçekleşen bir şeyi sebep sonuç zincirine bağlı olarak ve reasoning yaparak yani mantıksal nedenlere oturtarak düşünme tarzı bu şekilde bir bilmeye karşılık gelmiyor. Hani bilim yaparak bilmek Tanrı'nın bilgisi veya yöntemi gibi değil. Bu insanın yine sınırlı yapısından kaynaklanıyor. İkincisi işte mesela Tanrı'nın diyelim bir kişinin yarın yapacağı işi diyelim X işini yapacak yarın bunun bilgisi onun o zamandaki fiiline bağımlı bir gerçek. Yani o fiil sonucunda oluşuyor. Bilgi ama aslında bu sadece bir bilgi. Bilgide tabii bu tartışmalı bir konu. Fiilin nedeni değil izleyicisidir demişler. Tanrı yani bunu biliyor aslında nedensel olarak da zorlamıyor. Bu bilgi aslında o kişinin o eylemi yarın gelecekte olacak bir eylemi yapmasını zorlamıyor demişler. Ama mesela burada ayrıca bir parantez açıp tartışabiliriz. Yani çünkü Tanrı'nın bilgisi ezeli ya. Orada bir noktaya değinebiliriz. Bir de mesela burada iki bilgi arasında da mesela uyum nasıl sağlanıyor? Mesela ilahi öngörü ile insan iradesi nedensel düzeyde çatışıyor demiş. Yani çatışıyor diyorlar ateistler. Çünkü mesela ilahi öngörüyü de bu farklı bir bilinç seviyesi, insanın iradesi farklı. Hani bunlar aynı düzlemde nasıl uyum sağlıyor birbirine veya zaman veya mekandan bağımsız olarak değerlendirildiğinde nasıl uyum sağlıyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bir de Tanrı'nın mümkün olan dünyalara ilişkin bilgiye sahip olması. Yani bir de farklı bir yol öne sürmüşler. Mümkün olan dünyalara ilişkin bilgiye sahip. Mesela bütün olasılıkları biliyor. Fakat özgür seçimlerle uyumlu olarak mesela diyelim bir kişi A'yı B'yi C'yi D'yi yapmak istiyor. Onların hepsi farklı paralel evrenler şeyinde de var, teorisinde de var bu. Farklı gerçeklikler gibi düşünebiliriz, mümkün gerçeklikler gibi. Ona karışmıyor. Yani onu görüyor. Bütün onun yapacağı tüm eylemleri orada görüyor. Onun bilgisi dahilinde fakat onun seçeceği eyleme karışmıyor deniliyor. Yani bu da mantıksal olarak tutarlılık arz edebilecek bir karşı çıkış olabilir teistik açıdan. Fakat burada yine bunların ek parantez daha detaylı bir şekilde tartışmamız lazım. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet abi çok güzel özetledin modelleri. Ben bu konuda daha zaman dışı bilgi modelini baz alıyorum kendime düşünsel olarak. Şimdi bir kere biz yani zaman boyutu diyelim, boyut olarak alalım. Zaman kavramı diyelim. Zaman kavramı aslında bizim için var. Yani
Ben teistik perspektiften bakıyorum tabii olaya. Bir teist olduğum için. Bizim var olduğumuz evrende bizim için var. Ve biz tanımsal anlamda Tanrı'yı zamandan münezzeh bir varlık olarak alıyoruz. Değil mi? Yani zamandan bağımsız. Zaman onun için yok. Zamanı yaratan o tabii ki. Her şeyin yaratıcısı olduğu gibi, yine teistik perspektiften söylüyorum. Ama biz zamana hapsolmuş olan, tırnak içerisinde söylüyorum, zaman kavramına hem düşünsel anlamda hem fiziksel anlamda hapsolmuş olan bizleriz. Dolayısıyla biz ve bunu da tabii ki anlayabiliyorum. Biz zamandan bağımsız olarak düşünemiyoruz. Bizim düşünme yetimizde bu yok. Nasıl ki dördüncü boyutu hayal edemiyorsak, değil mi? Dördüncü boyutu, beşinci boyutu biz sadece matematiksel olarak modelleyebiliyoruz ama fiziksel olarak hayal edemiyoruz. Hayal edemediğimiz gibi yine zaman kavramının dışında da düşünemiyoruz. Ama zaman kavramının dışında tanımsal olarak var olan bir varlık var. Eğer varsa tabii ki, burada ateistleri de sofraya davet edelim diyelim. Burada zaman dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bütün zamanların bilgisine haiz bir varlık için biz acaba bu önce mi olmuş, acaba bu sonra mı olmuş, bunun özgür irademizin nedeni mi, sonucu mu gibi bir şey aslında yine absürte düşüyor. Eğer bütün zamanların bilgisine sahipse, ki tanımsal olarak sahip. Yani başka türlü zaten konuşamayız. Şimdi dolayısıyla bir özgür irademiz var mı yok mu sorusu da bu açıdan anlamsız. Bundan bağımsız olduğunu düşünüyorum ben özgür irade kavramını. Yani ben özgür irade kavramına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu da neye göre diyeceksin? Daha sonrasında da konuşacağız tabii ki. Kur'an ayetlerine istinaden ben bunu söylüyorum. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız eylemlerden sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuz olduğuna göre tanrısal katta demek ki özgür irademiz var. Yoksa zaten sorumluluğumuz olmazdı. Ne ödül sistemi olurdu, ne ceza sistemi olurdu. Bu olduğunu ve Tanrı da tanımsal anlamda yine Tanrı tanımına göre adil olduğuna göre, yani bu tartışmaya kapalı, yine ilahiyat kapsamında, teolojik kapsamda söylüyorum. O zaman özgür irademiz var olmak zorunda. Şimdi özgür irademizin mantıksal çıkarım yapıyorum burada sadece. Elimizdeki kaynaklara göre ve tabii ki teist perspektife göre mantıksal çıkarım yapıyorum. Buna göre özgür irademiz var olmak zorunda. Ya burada cebriyecileri devre dışı bırakıyoruz. O zaman ve Tanrı yine her şeyi bildiğine göre, yine Tanrı'nın tanımına göre, o zaman ve yine zamandan da bağımsız olduğuna göre, ezeli ve ebedi ve de sonsuz olduğuna göre, yine sonuç ortaya çıkıyor. Yani bunun dışında ben bir şey düşünemiyorum. Benim düşüncem doğrudur demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bütün dinleyicilerimizi de yorumlarda tartışmaya davet ediyoruz her zaman olduğu gibi. Ama bunun dışında bir şey mantıksal anlamda aklıma gelmiyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Aslında birazcık daha somutlaştırabiliriz bu noktada. Mesela diyelim bir kişiyi vuracak, silahını doğrulttu. Bir eylemi gerçekleşti. Şimdi elinde tabanca var. Tabancayı ateşledi. Şimdi adamın elince tabancayı doğrultması bir A eylemi olsun. Daha sonra tabancayı ateşlemesi B eylemi olsun. Karşı tarafa çarpması da, yani işte çarpıp onu öldürmesi de diyelim, atıyorum, o da C eylemi olsun. Hani bunlar şimdi zamansız bir düzlemde baktığımızda, zamansız bir perspektiften baktığımızda hepsi aynı anda gerçekleşiyorsa orada o kararı vermesi, yani o kişinin o kararı vermesi de bu zamansal sürecin içerisinde bir nokta. A ile B arasında bir vasıta diyelim. Mesela tetiğe basmakla karar verme nedir? Mesela silahı doğrultmakla arasında, tetiğe basmak arasında bir nokta, değil mi? Karar veriyor ya o noktada. Evet. O arada bir vasıta, yani diyelim A ile B arasında başka bir nokta. Peki orada diyelim sonsuz tane sebep sonuç, fiziksel anlamda düşünürsek işi, işte atom altı düzeye inersek mesela kuantum boyutlarında bir sürü sebep sonuç zincirleri moleküler seviyede farklı etkileşimler var. Fakat sonuçta bunların hepsi ayrı bir katman ve düzlem, gerçeklik düzlemi diyelim. Biz bu perspektiften baktığımızda zamanı donmuş gibi ele alırsak orada bir noktayı temsil ediyor. Yani neden? Sonuçlardan bağımsız olduğu için hani bunları hepsini aynı anda biliyor.
Fakat örtük olarak insan özgür iradesi de bu tabloda projekte olmuş olabilir. Yani dolayısıyla bu bilme, yani yukarıdan bakınca bütün olayları aynı anda bilme, sebep sonuç ilişkilerinden bağımsız olarak hani bir projekte olmuş olabilir. Fakat şöyle de düşünenler var, ya da şöyle düşünebilir. Zamansız olarak Allah'ın bilmesi, yani bunu önceden, çünkü bunun dışında bir bilgiye sahip olamıyor. Yani şöyle gördü baktı diyelim. Hani tabii bakmak anlamında değil de mesela bütün olayları sen diyelim sinemadaki bir film projeksiyonunda mesela filme ait bütün sahneler var ya, bir filmin şeyinde Evet, neden evet, metrajında. evet, evet. Ha, filme ait bütün sahneler var diyelim, tamam, o sahne güzel. Peki o sahne nasıl orada oluştu? Yani o sahnenin oluşması zaten başlı başına bir yaratım sürecinden, yaratıma tabi bir şey mi yani? Çünkü Şimdi ilim, irade, kudret zinciriyle gidiyor ya. Mesela önce Allah biliyor, evet. bildiğini irade ediyor, yani bildiğini irade ediyor, sonra da kudretiyle yaratıyor. Hani bu şekilde bir zamansal olmasa bile sıfatsal anlamda bir hiyerarşik bir düzen var. Model olarak bunların birbirini şey yapması lazım. Birbirinden üst şey olması lazım yani. Zincirleme gitmesi lazım ya. Evet. Hani veya küme gibi düşünürsek bir üst küme. Mesela ilim bir üst küme ise alt kümesi onun kudret. Yani irade, onun alt kümesi de kudret diyelim. Hani bunlar küme gibi böyle iç içe geçtiğini varsayalım. Evet. Orada o noktada zamansız bir eylemin bile sonuçta bir ortaya çıkması için hani bunun sebebi ne? Yani mesela o zaman orada o görüntüye oluşması veya Allah'ın ilminde var olmasının, bunların bir sebebi var mı? Hani işte bu noktada biz düşünemiyoruz. Bizim düşüncemizin dışına çıkıyor bu konu. Eğer bunu bilerek, hani bunu tasarlayıp yarattıysa, tasarlayıp yaratma eylemi zaten zamansal. Bize o zaman ne oluyor? Biz Tanrı'yı kendimize ait bir sıfatla değerlendirip hani neydi? Antropomorfik, evet. Evet, yaklaşımla değerlendirip Tanrı bunları düşünmüş de tasarlamış da yaratmış gibi yorumluyoruz. Halbuki düşünce eylemi eksiklik aslında, şey anlamında. Çünkü neden? Zamana tabi ve bir de sürekli gelişen, hani kendini gelişen düşünerek biz ne yapıyoruz? Daha kamile şeye ulaşıyoruz ya. Evet. Tekamüle ve ileri basamaklara, yani Evet. daha iyi düşünebilmeye yönelik bir şey var ya, Evet. gelişim, değişim, eylem var. İşte o tanrısal olarak demek ki Tanrı'nın eksik olduğunu o zaman da ortaya çıkıyor. Kendini Tanrı'nın sıfatlarıyla karşılaştırırsak düşünme eylemini o yönden bir eksiklik olarak tahayyül edebiliriz. Ama burada Tanrı düşünmeden, yani onu bütünüyle görüyor ve o anda ve donmuş bir şekilde diyelim, o gördüğü şeyi de yaratıyor dediğimizde işte burada mantık şeyinden çıkıyoruz. Hani o mantıksal boyuttan çıkıyor gibi oluyoruz. Şimdi iki tane hususa değinmek istiyorum burada. Çok güzel özetledin. Bir kafamızda bir fiziksel imge oluştu. Şimdi burada yine benim gözlemlediğim, sen de onu tabii ki takdir ettin ama biz yine zamandan bağımsız düşünemedik, farkındaysan. Tabii ki biz bunu modellemek için de bunu bu şekilde söylemek zorundayız ama şimdi bir kere mükemmel, aynı zamanda mükemmel sıfatını da taşıyan bir tanrı var, değil mi? Yani tanrının tanımlarından bahsediyorum da. Dolayısıyla bir şeyi tasarlamak, bir şeyi düşünmek, yine sen de söyledin, bu da bir eksikliğe dalalet olur düşünmek şeyini yaparsak. Çünkü o zaman böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam gibi bir tasarlamaya girer aynen. ki Evet. bu da mükemmellikle uyuşmaz. Sen de bunu çok güzel söyledin. Şimdi ben bir şey daha ekleyeceğim oraya. Biraz yani biraz da güldürmek için ama ya silah tutukluk yaparsa, yani şunu demek istiyorum. Silahın tutukluk yapması burada şunu sembolize ediyor. Özgür iradeden bağımsız da Tanrı o sahneye müdahale edebilir. Onu demek istiyorum. Yani senin özgür iradenin onu karşıdaki kişiyi vurmaksa tamam, bunu yaptın, yani yaptın ama bu kesin olarak vurabileceğin anlamına gelmez. Milyon tane şey olur ve o yine olmaz. Tamam, biliyorum, Ama bu orada bizim onu tartışma biliyor. Onu da konumuzdan biliyor bağımsız yani. bir şey. O zaman Farkındayım evet. ama demek istediğim, Tanrı müdahale edecekse oraya 10 milyon farklı şeyle de müdahale eder zaten. Yani bir şey var oluyorsa bizim onu irade etmemiz, yani özgürce irade etmiş olmamız onu illaki gerçekleştirebileceğin, fiziksel olarak gerçekleştirebileceğin anlamına gelmez.
Tamam. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin iraden, benim iradem, yani kulun iradesi diyelim. Fiziksel gerçekliğin tek şeyi değil. Ama Anlat. müdahale ederse gene zaman içerisinde girmiş oluyor ya Tanrı'nın iradesi. Tamam, hayır, tamam. Ben de diyorum ki bu baştan olmuş bitmiş. Bak, yine baştana gidiyoruz. Baştana deyince yine zaman kavramına atfetmiş oluyoruz. Ki sen orada çok güzel söyledin. İlim, irade, kudret dedin. Onların da bir hiyerarşik sıralaması var dedin. Çok doğru. Ama bunların hepsi bizim belki de var olmayışımızdan bile önce gerçekleşiyor. Farkındayım. Ne söylersek söyleyelim zamandan ayrılamıyoruz. Ama ya bunu kaçak dövüşmek olarak algılamasın lütfen dinleyicilerimiz. Gerçekten çaresizim bu konuda. Laf olarak bile, söz olarak bile bunu tahayyül edemiyoruz. Edemediğimiz için söyleyeceğimiz her şey felsefi anlamda boşa çıkıyor. Yani çünkü tanımsal olarak Tanrı kavramına söz ile bile ulaşamıyoruz. Ya bu da başka türlü bir çaresizlik yani. Ama şimdi mesela ezeli olan bir şey var mı? Mesela ya da diyelim Tanrı kavramından bağımsız olarak ezeli olan başka bir şey olabilir mi? Mümkün mü bu? Hani Ya mesela ateistler evrene bildiğimiz ezeli kadarıyla diyor. evren bile değil yani. Hani evrene ezeli diyorlar mesela ateistler. Diyorlardı. Ama sebep sonuç zinciri içerisinde. Ama Nasıldı? diyorlardı diyelim ona çünkü Big Bang teorisi eğer tabii ki o bir teori Ama- biliyoruz şu an onun şeyini ama eğer Big Bang doğru ise büyük patlama doğru ise en azından yaşadığımız evrenin bulunduğumuz evrenin diyelim şimdi artık başka yere sapmayalım. Fiziksel olarak bulunduğumuz evrenin bir başlangıcı olmak zorunda oluyor. Yine bunu bakın şey olarak söylüyorum dinleyicilerimize yani. Eğer Big Bang doğru ise teorisi. Doğruysa bugün için orada ama şey var, bir başlangıç güzel. Diyelim bir noktadan başladı, tamam. Fakat bu başlangıçta yine zamansız bir başlangıç olduğunu diyorsun. Hani dediğin gibi multiverse teorilerini orada devre dışı bırakalım. Devre dışı diyelim. bırakalım, evet. Ezeli olmasın bu. Fakat sonuçta onun da bir nedeni var ya. Hani onun ortaya çıkmasında bir neden. Bize göre bir neden var. Biz yani onu mutlak bir ateist belki de sebepsiz de diyebilir ama tabii onu bilemiyorum. Yorumlarda bekliyoruz kendilerini. Sebepsiz. İşte sebepsiz olması da zaten aynı noktaya kapıya çıkıyor. Yani sebepsiz olan diyelim zamansız sebepsiz bir olay oldu da başladı. Ama bunun o zaman şöyle diyor, bekle yani yokluk varsa yokluktan zaten bir şey çıkmaz ortaya. Ateistler bunu savunmuyor. Ateistler diyor ki o kuantum köpüğü gibi bir şey var. Hani evrende diyelim mesela multiverse'ü oluşturan bir alt zemin var arka planda. Nedir bu? İşte o kuantum vakum dalgalanması. O sürekli evrenler yaratıyor. Baloncuk gibi yani köpükçükler gibi bir evrenler sürekli oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz bizim evrenimizde onun içerisindeki o vakumdan ortaya çıkan bir tane bubble yani köpük gibi düşünebiliriz yani diyelim. Ama bu zemin içerisinde o zaman o zemin de ezeli olmuş oluyor. O zaman da hani ateistlerin de tanım gereği ezeli bir şeye dayanmaları gerekiyor. Bir şeyin varlığını kabul etmeleri gerekiyor ki oradan ortaya çıksın zamansız bir şekilde. Değil mi? Yani evet. Öbür türlü Big Bang modelinde hadi biz ona Tanrı diyoruz ya. Tanrı'nın iradesiyle evren başlatıldı diyoruz ya. Evet. O noktadan ortaya çıktı. Demek ki ama bu sefer Tanrı'ya zamansallık atfetmeden de onu düşünemiyorsun zaten. Çünkü o zaman Tanrı bekledi mi sonsuz bir bekleyiş içerisine girdi de o noktayı oluşturdu. Ona ne zaman karar verdi? Yine Tanrı karar vermedi ki o noktayı oluşturmak için. Yani şöyle karar vermedi. Düşünerek veya bekleyerek karar vermedi. Bir an ol dedi oldu olayı var ya. Evet. Evet. Ol dedi oldu. O zaman işte o zamansız bir eylem sonuçta. Bunu düşünemiyoruz. Buna ezeli diyoruz. Tamam ama aynı zamanda ateistler de şeye ezeli demiş oluyor. O kuantum köpüğüne ezeli diyor. Şimdi burada o zaman ikisi arasındaki fark ne? Diyebiliriz. Hani bu noktada o zaman da rastgele oluştu. Hadi diyelim o şeyden rastgele oluşma var. Diğeri iradeli veya işte teleolojik bir şekilde maksatlı bir oluşma var. Ve burada da ikisi arasında da yine bilinç ayrımı var. Yine orada Tanrı'nın diğer sıfatlarının devreye giriyor. Ama Tanrı'nın ezeli olma sıfatını yadsımıyor ateistler. Hani onlar Tanrı'ya demiyor, maddeye diyorlar da. Ama sonuçta ezeli olan bir sıfat belirlemiş oluyorlar. Doğru mu? Yani bunu
daha ziyade dinleyicilerimizle tartışalım ama Hı hı. dilersen bir sonraki argümana geçelim. Güzel sorular sorduk. Evet. Diyorlar ki değişmezlik ve ilişkisellik arasında bir durum var mıdır? Klasik teizm Tanrı'nın özsel olarak değişmez olduğunu ama dünyadaki değişimle ilişkisel özelliklerinin değişiyor gibi tasvir edilebilir diyor. Örneğin bir kişinin doğasının dün işiten Tanrı ile bugün işiten Tanrı arasında bir farklılık bu var mıdır diyor. Yani Tanrı'daki içsel bir değişim yoksa bile yaratılmış kişinin diyelim yaratılmışın e, yaratılmıştaki gerçekleşmiş olan değişimden kaynaklı olarak bir ilişkide bir değişim var mıdır deniyor. Bu konuda ne diyorsun? Burada şu var, yani olaylardan etkilenen bir tanrı mı? Yani şöyle, özsel olarak değişmesinden kasıt şu. Hani diyelim bir kişi dua etti. Duaya cevap verilecek değil mi? Diyelim duaya icabet anlamında. Orada onu zaman dilimi içerisinde yine görüp de ondan sonra kendi içerisinde değerlendirip de değişen bir şey üzerinden kendi özünün değişimi sonucunda bir karar veriyorsa o zaman zamana bağlı oluyor değil mi? Zamansal bir tanrı olmuş oluyor ve ilişkisel olmuş oluyor. Ama ilişkisel olmayan bir tanrı şöyle, bu da zaten ezelidir. Yani zaten onun ettiği duada, onun içerisinde Tanrı'nın vereceği cevap da zaten ezelden bellidir. O zaman değişmemiş oluyor Tanrı. Yani burada onu kastediyorlar. Yani ilişki temelli değişimle içsel özsel değişim. Yani özden mi değişiyor yoksa şey sonucunda ezeldeki bilgisi sonucunda mı bunları kademe kademeli olarak açığa çıkartıyor? Öyle bir şey var yani, iki tane durum oluşuyor. Evet, bir sonraki argümanda anlamsızlık iddiası ve dilin nitelikleriyle ilişkili. Burada analojik yüklemleme demiş, yani bir örneğe dayalı olarak yüklemleme. Mesela Tanrı'nın iyi sıfatı var, bilme sıfatı var ve sevme sıfatı var. Bu fiiller tam olarak birbiriyle şey değil, eş anlamlı değil tabii ki de. Farklı şeyleri temsil ediyor, farklı nitelikleri temsil ediyor. Ve iyi derken mesela Tanrı iyi, Tanrı da kusursuz, yani mükemmellik atfedilen. Mesela Tanrı'ya iyi diyoruz, Tanrı mükemmeldir, kusursuz ve kaynak oluş tarzında gerçekleşiyor. Bizdeki mesela bizim insani olarak mükemmel dememiz tabii ki de sınırlı. İnsanın çünkü nedir? Tanrı'nın sıfatları hani teistik bakışa göre insanda sınırlı oluyor muhakkak. Ve burada ne derler ona? Ateistler şey diyorlar, yani analojik bu kavramların kullanımları Tanrı hakkında konuşmayı anlamsızlık şeyinden işte anlamsız kılıyor. Yani kavramlar ne insani örneklerle özdeş, birebir özdeş, ne de tamamıyla belirsiz. Yani nedir bu? O zaman ne oluyor? Bir şekilde diyorlar ki bunlar anlamsızdır. Yani çünkü biz bunları anlayamıyoruz zaten ve analojik bağlantı kuramıyoruz. Mesela Tanrı'nın iyiliğiyle bir insanın iyiliği bir değil. Tanrı'nın bilmesiyle bir insanın bilmesi bir değil. İşte Tanrı'nın sevmesiyle bir insanın sevmesi bir değil. O zaman da bu ne oluyor? Tanrı'yı tamamen izole, ayrık, bağımsız bir kümeye atıyorsun yani. O zaman da üzerine düşünemiyorsun. Yani üzerine düşünemeyecek ve analojik olarak yüklemleme yapamayacak bir hale getiriyorsun diyorlar. Sen bu konuda mesela ne düşünüyorsun? Evet abi çok güzel özetledim. Ben de bu konuda katılıyorum. Yani aslında bütün düşüncelerimiz antropomorfik tanrıya gidiyor. İşte insansı tanrı düşüncesi. Bu da aslında birazcık da kusura bakmasınlar Hristiyanlıktan da geliyor bu. Çünkü yani İslam felsefesine göre söylüyorum, bir Müslüman olarak söylüyorum. Hani Hazreti İsa'ya haşa Tanrı dediğiniz zaman, Tanrı'nın oğlu veya Tanrı dediğiniz zaman zaten doğrudan insan motifine dönüşüyor tanrısallık. Bu da özellikle literatür, yani teoloji literatürü anlamında bizi geldiğimiz noktaya getiren ve ateistlerin de yine Hristiyan ateistler, Hristiyan kültüründe yetişmiş ateistlerin de tabii ki saldırıları bu şekilde olduğu için de aynı noktaya gidiyor. Yani argüman olarak da bu noktaya gidiyor. Tabii ki Tanrı'nın iyi kavramı bizim anladığımız kavram değil, senin söylediğin gibi. Ve yani hiçbir kavramda, yani biz sonsuzluğu da aslında idrak edemiyoruz. Zamansızlığı da idrak edemiyoruz.
mutlak adaleti bile aslında biz fiziksel anlamda bu dünyada ben gerçekleştiremeyeceğimizi iddia ediyorum. Hala da öyle. Onu bile, mutlak adaleti bile biz burada aslında tesis edemiyoruz ve tahayyül dahi edemeyiz. Biz burada bütün insanlık olarak otursak, tabii bu imkansız fiziksel anlamda ama anlıyor tabii ki dinleyicilerimiz. Biz bir sofrada, bir masada bütün insanlık olarak buluşabilsek, dil bariyeri de olmasa aramızda, herhangi bir konuda, herhangi bir davada aynı sonucu, aynı mutlak adalet kavramını ortaya bile çıkartamayız. O konuda bile, ya bu ne kadar fiziksel aslında, hani zamansızlık gibi, sonsuzluk gibi matematiksel bir kavram bile değil aslında. Sadece mutlak adalet diyoruz ama onu bile tahayyül edemiyoruz, yapamıyoruz yani. Bu kadar da aciziz yani insanlık anlamında baktığımız zaman, ve bu tanrısal kavramları ancak matematiksel olarak düşünebiliyoruz. Sıradaki argümanımız ise evrensel negatifler, bilim ve metafizik. Buradaki ayrım çizgisini netleştirme konusunda. Şimdi bilim ne dedik en başta? Sadece evrensel negatifi kabul eder ve teoriler ancak yanlışlanır iddiası. Ama bu aslında Karl Popper'in postmodern zamanda ortaya çıkarttığı bir metodoloji vurgusu. Buna da Popperci yaklaşım deniliyor. Ve tek doğru bilim düşüncesi bu. Bu aynı zamanda yaşadığımız çağın da bir bilimcilik furyası da diyebiliriz buna. Evet abi, bu konuda sen ne söylemek istersin? Evet, o konuda güzel söyledin ve burada bilimin metodolojik anlamda incelemek gerekirse hani yanlışlanabilirlik ilkesi, bu Popperci senin de dediğin gibi yanlışlanabilirlik ilkesi gerekli olmakta ama çoğu zaman da burada bazı metafiziksel olguları tartışırken de yeterli değil. Çünkü neden? Sen belirli bir kümeyi sınırlandırıyorsun. Yani birçok çünkü kavram bilimsel olarak gözlemlenemiyor ve teorisi kurulamamış yani. Teorisi olmayan ve gözlemlenemeyen şeyleri biz yok da sayamayacağına göre yani onlar yok, sen yok saydın diye yok olmuyor veya tartışmaktan kaçtın diye bunlar gerçeklik olarak kabul edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Şimdi bilimsel doğrular veya bilimsel doğrulama dereceleri var. Kendi içerisinde sistemin bir mantıksal doğrulama dereceleri var. Hani biz bunları kendi mantıksal ve felsefi zeminlerde tartışabiliyoruz. O zaman zaten bilim de ortaya çıkmazdı. Felsefe gelişmese bilim de ortaya çıkmazdı. Çünkü felsefenin sonucu, doğa felsefesinin sonucunda ortaya çıkan bir yöntem, pratik metodoloji aslında bilim. Dolayısıyla demek ki tek gerçeklik bu değil. Buna mesela bizim algılarımız ve kanılarımız da söz konusu. Yani bir şeye kanıt görüyorsun, bir şeye delil buluyorsun. Bunu diyelim adım adım ilerliyorsun. Bu sürekli sen bilgini güncelliyorsun. Bilgimiz güncellenerek de aslında doğrulama sistemi üzerinden sürekli güncellenerek de aslında kanımız da gelişebiliyor, kanaatimiz gelişiyor. Mesela sürekli doğrulanan bir teori yanlışlanmasına gerek kalmadan da mesela biz bunu var kabul edebiliyoruz. Mesela yer çekimi teorisi diyelim. Einstein'ın yer çekimi teorisi sürekli doğrulanıyor değil mi? Çeşitli deneylerle, Evet. farklı şeylerle, metodolojilerle ve farklı ne derler ona, deney sistemleri üzerinden, modellemeler üzerinden doğrulanabiliyor. Sürekli doğrulandıkça da bu güçleniyor aslında. Hani mutlak doğru demiyoruz tabii ki de ama sürekli kanımız güçleniyor. Demek ki iyi deliller, iyi argümantasyonlar ortaya koyabilen bir sistem içinde, metafiziksel bir sistem içinde aynı şey geçerli olması lazım bana göre yani kanaatimce. Hani en iyi açıklama veya en iyi çıkarımın doğru olması gibi araçlar da kullanılabiliyor işte modern bilim felsefesinde. Bu noktada mesela bilim yine doğa içindeki düzenlilikleri araştırıyor. Teizmin iddiasında da zaten doğa niçin var, neden var? Mesela neden biz rasyonel yasalara sahibiz? Neden hiçlik yerine bir şeyler var? Gibi doğa ötesi metafiziksel sorularla ilgileniyor. Şimdi bunları sormayalım mı yani biz durduğumuz yerde mesela bunun üzerine tamam karşı taraftaki argüman gerekiyor. Nasıl bileceksin? Bilmemiz gerekmiyor sonuçta. Bizim mantığımız var, aklımız var. En başta çıkarımda sezgilerimiz bulunuyoruz. var. Sezgilerimiz de var tabii çok güzel. Yani bu o zaman kolaycılığa kaçıyorsun. Tamam sen o zaman izleri hiçbir fikir yürütmediğin şeyde o zaman ne yapalım? Yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Hani böyle mi olsun? Hiçbir şekilde o zaman hiç kültürel bir şey gelişmeyecek o zaman. Hiçbir şekilde bir karşı tarafı ikna etme veya tartışma
ortamı doğmayacak yani. Hiçbir şeyi bilemiyoruz o zaman. Neyi bileceğiz? Septik gibi olursun o zaman. Yani şey olursun. Hiçbir şeyi kanıtlayamazsın. Neyi bileceksin yani? Bilim de o zaman bilime ne kadar güvenebiliriz? O da kendi içerisinde tartışılan bir konu. Senin bilime güveneceğin ne malum? Belki şey var. Laplace'ın işte cini diyorlar. Seni kandırıyor. Başka işte şeyler sana farklı beyinle sinyaller gönderiyor. Beynin yani şeyde teoriler var ya işte beyin için kavanoz içerisindeki beyin. Evet. Matrix gibi evren var mesela. Sen algılarına ne kadar güveneceksin? Doksa, sezgi veya şey. İşte bunlar ne kadar şey yani gerçek. Evet. İş buraya da kadar gidiyor. O zaman üzerine hiçbir şey üzerine konuşamayız yani. Biz bir şeyler karşı tarafı ondan kaçıyorsa, seninle karşıya bir argüman üretiyorsa ateistler, sen de o zaman yine kendin de yine onlar da neyden ne kadar emin? Kendi düşüncelerinden bile ne kadar emin olduğu belli değil. Mesela evrim teorisi diyorlar. Evrim teorisi de rastgele oluşan bir süreç, onların kabulüne göre rastgele oluşan bir süreç sonucunda oluşmuş. Tabii. Veya doğada zorlama sonucunda. Sen o zaman senin düşüncelerin, ürettiğin düşünceler de rastgele. Sen onlara nasıl güvenebilirsin yani? Gibi bir şeye noktaya geliyor çok yani. Güzel. Çok güzel. Tabii canım yani aslında bütün olay Epikür'ü mutlu etmeye kadar gidiyor yani. Sonunda hedonist olalım, olsun bitsin. Bütün dert tasa bu. Bütün mesele işi oraya indirgemek. Hayatın anlamını sadece hazlar üzerine inşa ederseniz ve hazza giden her yol mübah olursa her şey bitecek yani. Bu Bir de kadar. şöyle bir sınırlık var bence. İşte bilimde mesela şöyle bir sınırlık var. Yani sen doğa yasaları neden var gibi bir sorunun cevabını zaten bilim veremez ki. Nasıl açıklıyor? Mekanizmasını açıklıyor. Yani şöyle bir şekilde. Hani o zaman sebepsiz diyebilir veya yine bir felsefe yapmış oluyor yani o zaman. Ne yapıyor? Yine bir metafiziksel bir dayanağı temellendirerek o savunmak zorunda kalıyor. Evet. Yani gene aynı yöntemi, metodoloji kullanıyor sonuçta. Sen o sahaya gözlemle ulaşamıyorsun zaten. Planck düzeyinde biz mesela 10 üzeri eksi 43 santim boyutundaki bir şeyi ölçemiyoruz, göremiyoruz ya. Ölçemediğin üzerinde zaten yanlışlama yapamazsın. Nasıl yanlışlayacaksın o teoriyi? O zaman da metafizik oluyor. Mesela sicim teorisine de hatta şey diyenler var, metafizik diyenler var. Matematiksel olarak mükemmel, tamam, diyelim bir teori oluşturdun ama bunu ispat edemiyor şu andaki parçacık hızlandırıcılarla. Biz bunu gözlemleyemiyoruz. Şimdi bu yok mu yani? Veya o şeyin temeli mesela atom altı parçacıklarında nedir? Bir dayandığı bir temel yok mu? Var. Enerjili bir parçacık bir şey olacak, bir titreşim veya herhangi bir şey. Maddenin Ama bir sen bunu sonu var gözlemlemedin diye. nihayetinde. Bir sonu var, sınırı var. Sen bunu gözlemleyemediğin diye bu yok mu yani? Bunu konuşmayalım mı? O zaman o da yok yani. Bir de şu var, yani Tanrı yanlışlanabilir bir hipotez değil ki sonuçta. Mesela Tanrı kavramı kendi içerisinde zaten yanlışlanabilir bir hipotez değil. Hani şöyle mesela diyelim o örnek verdin ya, phlogiston örneğini mesela yanma yasağı. Evet. Doğa içi bir ek madde bu, yani doğanın içerisindeki. Şimdi Tanrı da doğanın içerisinde içerek örtük bir ek madde mi yani? Ki onu sen yanlışlayabileceksin. Yani yanma olgusunu kendi içerisinde sınayabiliyorsun, tamam, ama bu fiziksel bir etken olarak tasarlayabiliyorsun bunu. Ama sen Tanrı'yı nasıl onun içerisinde konumlandıracaksın? Zaten tanım gereği doğa yasalarının oluşturucusu, varlığını insanların da veya işte herhangi bir şeyin varlığını da ondan aldığı bir şey. Değil mi? Evet. Varlığın asıl sebebi, kaynağı. Evet. Sen bunu şimdi nasıl gözlemleyeceksin de bilim alanına çekeceksin? Ya, O zaman sen çekemeyeceğin, konuşamayacağın, üzerinde konuşamayacağın bir şey üzerinde yoktur veya vardır diyorsun. Bilimsel anlamda diyorum. Bilimsel metodolojik anlamda her şeyi konuşmak gerektiğini sınırlaması altında diyorum yani. Sen de çok güzel söyledin. Mesela evrim teorisinden örnek verelim. Sen de çok güzel söyledin. Aslında evrim teorisine biz ona düşünsel anlamda karşı değiliz. Evrim teorisi doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biz şu anda daha onu insanlık olarak belki yanlışlanabilir tarafını görmemiş de olabiliriz. Tabii biz bilimsel anlamda bütün bunlara açığız. Ama doğru olduğunu kabul edelim. Aslında tartışma yine felsefi. Çünkü ateist ajanda onun rastlantısal olarak oluştuğunu söylüyor. Biz de diyoruz ki arkada bir sebep var. Hiçbirisi bunların tesadüfi değil. Tabii. Şimdi bunun üzerine zaten bilimsel anlamda ve bilimsel metodolojiyi eleştirmek anlamında söylüyorum. Bilimsel metodoloji anlamında biz bunu yanlışlayamayacağız. Yani rastlantısallık da yanlışlanamayacak. Arkadaki sebep de, yani bizim Tabii. Tanrı dediğimiz
sebep de yanlışlanamayacak. Bu felsefi bir tartışma olarak kalacak. Evrim teorisi doğru olsa da kalacak. Şimdi Doğru. Bilimin sınırı nedeniyle yani metodolojik anlamda sınırı metodolojik nedeniyle. sınırlık var. Aynen öyle. Her şey bilimsel metodolojiyle yanlışlanamıyor. Tabii. Buna karşı ne yapacağız? Buna karşı ne yapacağız? Bunu senin de çok güzel söylediğin gibi üzerine düşünmeyelim. Düşünmenin önüne bir engel oluyor bu. Gerçek Evet. anlamda söylüyorum bunu yani. Yani lütfen bu eleştirimizi de kabul buyurunuz. Evet, bir sonraki argümanımıza geçelim. Pozitif bir uyumsuzluk bulmak. Şimdi biz negatif, bilim sadece evrensel negatifi kabul eder argümanıyla geçmiştik bir önceki argümanda. Şimdi ise pozitif bir uyumsuzluk bulmak stratejisi. Bu konuda deniyor ki evrende teizmle bağdaşmayan bir olgu bulursak Tanrı yoktur yaklaşımı. Bu konuda ne söylemek istersin abi? Evet. Şimdi burada da gözlem önermeleri mesela türetiliyor buradan. Zorunlu olarak yanlış çıkarsa tamam, mesela bir olgu bulursak, teizmle bağdaşmayan bir olgu bulursak Tanrı yoktur. Şimdi burada diyelim mesela onu da kainattaki olan, evrende gerçekleşen olaylar üzerinden değerlendiriliyorlar. Mesela kötülük problemini, hani gereksiz kötülükler var ve bu kötülüklerde Tanrı'nın mutlak iyi olmasıyla, mutlak kadir, her şeye kadir olmasıyla ve diğer sıfatlarıyla çelişiyor. Mantıksal çelişki olduğu için Tanrı olamaz demek. Yani kendi içerisinde, şeyin içerisinde, evrende bağdaşmayan bir olgu gözlemlendiği için buna mesela metafiziksel olarak imkansız diyor. Fakat bunun bir çözüm yollarını teodise kapsamında, teodise tartışmalarında çeşitli argümanlarla ifade ettik zaten. İkinci olarak mesela neden Tanrı'ya dair hiçbir şeyle şu anda karşılaşmıyoruz ya, Tanrı bizimle iletişim kurmuyor. Peygamberleri de tabii ki de burada şey gibi alıyorlar. Onun bilinçlerine şey yapamadıkları için, erişim sağlanamadığı için onlara da diyorlar ki şizofren veya kendisi hayal kurmuştur, beyninin ürettiği bir şeydir gibi şey yapıp söyleyip biz Tanrı'yla karşılaşmadık diyorlar. Hani özgürce sevgi mesela diyelim veya özgürce sevgi ilişkisi, ahlaki sınav bağlamı, işte veya kişiden kişiye tanımanın işte doğası gibi, kişiyi tanımanın doğası gibi mesela gerekçelerle mesela burada da tutarlı modeller üretilebiliyor. Yani zorunluluk, şöyle diyelim en azından, zorunlu olarak çelişkili isnadını boşa çıkaracak tutarlı ilişkiler. Mesela ilahi, çünkü neden Tanrı bizden gizli, neden açık etsin diye, yani ateistler soruyor Tanrı kendini niye açık etmedi? Ama biz teistler de diyor ki bunun mutlaka bir hikmeti olur. Mesela sınavdır, mesela şu anda öteliyor. Mesela kötülüklere de cevap vermiyor anında. Anında karşılık vermiyor, öteliyor. İşte kişiden kişiye tanımlanıyor. Mesela bu ilişki peygamberler vasıtasıyla tanımlanıyor. Veya işte kendi insanın özünde mesela sevgi. Mesela biz Tanrı'yı seviyoruz. Biz Tanrı kavramını insan zihninde oluşturuyor ve ona karşı bir sevgi ilişkisi kuruyor. Bu da bir deneyim, kendi kişisel deneyimi oluşuyor gibi. Öyle o şekilde mesela insanın gönlünde, mesela tasavvufta da var, insanın kalbinde gizlenmiştir falan şeklinde. Hani bunlar sezgisel olarak da diyelim kavrayan insanlar var gibi, ama bunu da mutlak olarak tabii ki de yine ateistler kabul etmez. O ayrı bir nokta tabii ki de, çünkü hani bunu görmeyen görmez zaten veya onu yaşamayan, o deneyimi, bu şahsi deneyim olur. O da argümantasyon olarak yine ortada kalır. Ama mantıksal olarak imkansız değil yani. Zorunlu olarak çelişkili değil bu gizlilik. Onu kastediyoruz burada. Evet abi. Yani Tanrı kendini açık etmedi sorusuna şunu söyleyebilirim bir Müslüman olarak. Bizim elimizde insanlık olarak şu anda Tanrı'nın sözü olduğunu, ama motamot, kelime kelime, harf harf sözü olduğunu iddia eden tek bir metin var. Diğerlerinin hepsini, inananları dahi onun kelime kelime olduğunu iddia etmiyorlar. Yani onun bir şekilde yeniden yazıldığını, hani mana olarak aynı kaldığını iddia ediyorlar ama kelime kelime olarak aynı kalamadığını kabul ediyorlar. Elimizde bunu iddia eden, bakın bunu istediğiniz kadar ateist olabilirsiniz, tabii ki özgürsünüz, ama iddia eden tek bir metin var, o da Kur'an-ı Kerim. Yani ben bunu sadece üzerine
düşünen, yani insan bütün bu konuların üzerine düşünen bir kişi olarak söylüyorum. Ve sonra da bu metnin Tanrı tarafından oluşturulup oluşturulmadığını kendiniz sorun ve tekrar da sorun kendinize. Acaba Tanrı ilahi olarak kendini gizlemiş mi, gizlememiş mi? İşte orada çok detaylı inceleyenler, oryantalistler de var, çok detaylı Kur'an inceleyenler var da yani çelişki arıyorlar sonuçta veya tatmin olmuyorlar. Yani kalplerinde olan bir şey nedeniyle şek, şüphe veya başka türlü ikna olmuyorlar diyelim en azından. O kadar yani ben yargılamıyorum tabii ki de kimseyi de hani bu noktada objektif kaldıklarını düşündüğümüz veya samimiyetlerine inandığımızı düşünelim. O şekilde ikna olmuyorlar yani. Demek ki yönünü yine ortada kalıyor bir olay. Yani illa şey olması lazım değil Şunu yani. söylemek Burada istiyorum. herkes bunu mucize olarak görmez. Görecek diye de bir şey yok. Hayır, Yani şunu sonuçta. söylemek istiyorum. Eğer üzerine konuştuğumuz kavram nihayetinde Tanrı nedir diyoruz, değil mi? Sorumuz bu şeydeki. Tabii. Bu konuda elimizdeki altı çizili olarak ben Tanrı'nın mesajıyım, doğrudan sözüyüm diyen, elimizde bunu iddia eden, bakın söylüyorum ya, inanmanız şart değil. İddia eden metni okumadan bunun üzerine tefekkür edemeyiz diyorum. Anlatabildim mi? Yani bir hele şunu bir okuyalım, değil mi? Bunu demek istiyorum yani. Okuyalım ve ne konuşacaksak onun üzerine konuşalım. Evet, bir sonraki argümanımıza geçelim abi, dilersen. Evet, şimdi diğer argümanımız da bu son argümanımız teizm lehine pozitif olan fakat çelişki üretmeyen akıl yürütmeler. Hani teizm anlamında pozitif bize artı yazacak. Fakat bunu yazarken de çelişki kendi içerisinde yürütmeyecek. Hani yine burada ateizme karşı bir savunma olarak ele alınabilir. Rasyonelce savunabilecek birkaç çizgide bakalım. Mesela olumsallığa, mesela olumsal varlıklar var. Olumsaldan kastım mümkün. Bu olumsalların toplamı olabileceği, yani olabilmesi mümkün varlıklar diyelim. Açıklamasını kendi içerisinde taşımıyor. Hani nedir? Mümkün varlıklar kendi içerisinde bir açıklama taşımıyor. Çünkü bir sebebe bağlı oluyor. Bir başlangıca, yeter sebep ilkesine bağlı oluyor. Bir varlığın oluşması için bir yeter sebebe ihtiyaç var. Ve sonsuz gerilemede, mesela sonsuz gerilemeyi götürdük. Bunları sebep sonuç zincirini götürdük. Zorunlu bir gerçekliğe ulaşmamız lazım, değil mi? Yani mümkün olmayan, daha doğrusu zorunlu bir gerçekliğe ulaşmamız lazım. Bu bize artı yazıyor. Bu şekilde bir akıl yürütme. Şimdi orada zorunlu bir gerçekte maddi olması diyelim, zamanlı olması, parçalı olması, değişebilir olması gibi olumsal sorular. Mesela bu zorunlu gerçek maddi mi, zamana bağlı mı, parçalı mı, çok yapıda mı, çoklu yapıda mı? Yani birlikten, çünkü mesela çokluk nasıl türemiş? Değişebilen şeyler nasıl türemiş? Değişmeyen bir şeyden değişebilen şey nasıl türemiş? Gibi sorularla bizi neye götürüyor bunlar da? Bunları da geriye doğru gidiyoruz. Akıl yürütmelerle basit ve ezeli bir açıklamaya götürüyor. Çünkü hepsinin bir sebebi olmak zorunda. En sonunda bunları eliyoruz. En sonunda bir ezeli varlığa götürüyor. Bu da Tanrı ile uyumlu. Teizmin Tanrısıyla bu uyumlu ve çelişki üretmiyor diyoruz. Bu müthiş bir, bence yani bir kanıt teşkil ediyor aslında akılsal yürütme zincirini takip edersek. İlki bu. İkincisi mesela matematikle erişilen, yani aklın anladığı evren mi diyelim, aklın anlaşılabilir evrenini kuruyoruz. Matematikle erişiyoruz biz bilincimizden bu yasalarla. Doğa yasaları var. Ayarlanmış görülen kozmos var. İşte rasyonelce belirli bir düzene bağlı diyoruz. Buradan teleolojik bir argüman çıkartıyoruz. Şansa, senin de dediğin gibi daha önceki evrimsel süreci açıklarken, şansa veya olasılıklara dayanmayan bir rakip bir açıklama üretiyor teizmi burada. O da nedir? Mesela hassas ayar argümanı var. Bir de ahlakın normatifliği, yani nedir? Ahlak mutlak olması lazım. Mutlak ahlak da gerçekte yapamıyor, sağlanamıyor son kertede. Neden sağlanamıyor? Çünkü yine evrime dayandırıyor ateistler. O zaman da ne oluyor? Rasyonelize edemiyorlar mesela ahlakı. Ne oluyor burada? Herkesin kendine göre, o zaman evrimsel yasalara göre veya şekillenen, rastgele oluşan bir ahlak ortaya çıkıyor. O zaman da neden iyi veya kötü yargıda bulunamayız? Herhangi bir şey ahlak üzerine söyleyemeyiz. Bir meta ahlak oluşturamayız gibi yine nihilizme götüren şeyler ortaya çıkıyor, sonuçlar. Bunu da tartıştık zaten. O zaman bir ahlakın rasyonalize etmek için de Tanrı'ya ihtiyaç vardır diye. Bu da kavramsal çelişki üretmeden bizi Tanrı'ya götüren bir akıl yürütme olarak ortaya konulabilir. Benim söyleyeceklerim bu noktada bu kadar. Evet abi, çok güzel özetledin.
Yani ben özellikle ahlakın normatifliği konusunda şunu söylüyorum. Hani ahlak nihayetinde bizi en nihayetinde insanlık anlamında geldiğimiz noktada adalet kavramına ve yasalara götürüyor. Biz insanlık olarak ortak bir anayasa, ortak bir metin çıkartamıyoruz. Ve bunu tek dünya, yani bunu küreselcilik anlamında söylemiyorum. Ama bütün insanları yine topladığımız zaman bile ortak bir yasa çıkartamıyoruz, değil mi? Bunu çıkartamıyoruz yani. Şu anda biz Birleşmiş Milletler'de bile aynı metni, yani nasıl söyleyelim, insan hakları beyannamesini bile herkes imzalamıyor. Bunu demek istiyorum yani. Bu ne demek? Bu ne demek? Ahlak normatif, ahlakı buradan yasaya geçiriyorum. Çünkü ahlak kavramından nihayetinde siz herhangi bir kavramı düşünelim, yani beraber düşünelim. Herhangi bir kavramı norm olarak alırsanız bu en nihayetinde sizin yasalarınıza geçer mi? Geçer. Bu çok basit bir akıl yürütme yani. Ve siz insanlık olarak ortak bir yasa metni çıkartamıyorsanız demek ki ahlak normatif değil. Değil yani. En azından pratikte değil. Yani teorik olarak bir şey yapabileceksek yapalım. Buyurun yapalım yani. Buradan bile bu çıkıyor yani, bizim yazılı tarihimiz ne kadar? Yok işte böyle bir şey yani. Sadece buradan bile işi insanlığa bırakırsak böyle bir şey çıkamayacağını açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz yani. En azından tarih bunu söylüyor. Evet abi, bu sözlerle aslında yayınımızı toparlayabiliriz. Şimdi sonuç olarak biz bugün pozitif ateizm argümanlarından çelişki argümanını özellikle masaya yatırdık. Ve dedik ki üçgen biçiminde daire örneğinden de yola çıkarsak bu tip bir örnek Tanrı kavramına aslında isabet etmiyor. Çünkü teistik Tanrı'nın nitelikleri doğrudan anlaşıldığında kare çember türünden bir çelişki oluşturmuyor. Teizmi reddetmek isteyen birisi ya bu niteliklerin zorunlu olarak bağdaşmaz olduğunu göstermesi gerekiyor, ki mevcut felsefi literatürde bu gösterim başarılamadı, ya da olumsal kanıtların toplam ağırlığının teizme karşı daha güçlü olduğunu savunması gerekiyor. Bu ikinci yolda da evrensel negatife dayalı kesin bir mantıksal imkansızlık tezi değil, aksine kanıt dengesi tartışmasına gidiyor. Yani kısaca bakacak olursak teizm çelişki argümanına karşı mantıksal ve kavramsal açıdan tutarlı biçimde savunulabiliyor. Bu en azından bizim geldiğimiz nokta bu. Yorumlarda değerli dinleyicilerimizi bekliyoruz. Ve çelişki yoksa da evrensel negatif de yoktur diyebiliriz.